Merhabalar. Yeni bir çanta modeline başlayacağız. Çantamız iki parça bir de ara birleştirmeden oluşacak. Bu çanta için 5 milimetrelik tığ kullandım. Ve mumlu kağıt ipten kullandım. Mumlu ipten kullandım. Mumlu ip yaklaşık 290 gram kadar sanıyorum çantamızı bitirmeye yetecek. Şimdi bu parçamızı ördük. Aynısından tekrardan bir parça daha öreceğiz. Bu parçayı örerken şöyle arada ters bataraktan çizgiler yaptık değişik olsun diye. Bu tamamen size kalmış. Yapmayabilirsiniz de beğenmediğiniz bir şeyse. Şimdi önce bir sihirli halkaya 8 adet trabzan yapıyoruz. Üç zincir çektik. 1 biraz kıvrılıyor. İki, 4, 6, 7 ve 8. İyice bunu sıkıştırıyoruz. Kapatmıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ters dönüyoruz. Ters döndükten sonra burası artık bizim ön yüzümüz oluyor. Şuradaki çizgileri ona göre belirleyeceğiz. Bunu yaptık. Her bir ilmeği arkadan alaraktan, bu ön taraftaki ilmekler önde kalıyor. Arkadan alaraktan her bir ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyoruz. Böylece ilmek sayısını 16'ya çıkartmış oluyoruz. Çantanın ovalliği nedeniyle bu ilmek sayılarını arada saymakta yarar var. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En son noktada şu ilmeği alarak bunu 16'ya tamamlıyoruz. Şimdi bundan sonrasının sıralarını ve sayılarını vereceğim. Bakın ön tarafı bu olduğu için
çizgiler ön tarafta kaldı. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. Modelimizi ters çevirdik. Bu sefer yine ikişer ikişer batıyoruz. Üçüncü sırada da yine ikişer ikişer. Bu birinci oluyor. Aynı noktaya bir tane daha battığımızda 2 tane oluyor ve üçüncü sırada bizim ilmek sayımız 32'ye çıkıyor. İkişer ikişer. Bu sırada da ilmekleri yine, bakın burada hemen yanlış yaptık. Pardon, çizgi burasıydı. Doğru yapmışız. Arkaya batıyoruz ki çizgili kısım, şu çizgili olan kısım ön tarafta kalsın. Burası çantamızın ön yüzü olduğu için ön ve arka yüzüne göre hareket ediyoruz. Ve üçüncü sırada 12'şer pardon ikişer her sıraya 12'şer bataraktan bu sıradaki trabzan sayımızı 32'ye çıkartıyoruz. Sıra sonundaki, özellikle şu son sıralardaki son ilmeğe dikkat etmek lazım. O yüzden arada saymak önemli. Şimdi üçüncü sırada tekrar ikişer kere battık. 32 ilmek yaptık. 32 ilmek. Dördüncü sıramıza gelince yine 3 zincirle ters dönüyoruz. 1, 2, 3. Ters döndük. Dördüncü sıramızda her sıraya bir tane trabzan yapacağız. Yani yine buradaki trabzan sayımız 32 olacak. 1, 2, 3, dördüncü sıra. Yine burada önümüz bu taraf olduğu için 1, 2, 3, dördüncü sıranın da şöyle olduğu için yine burada arka ilmekleri alacağız. Şimdi bu birinci trabzanımızın zaten hemen yanındakine batıyoruz ve arka ilmekleri alaraktan, dediğim gibi bu çizgili olan kısım tamamen size kalmış. Her bir trabzana birer tane batıyoruz. Yine 32 trabzan yapıyoruz. Şimdi bundan sonrası tamamen trabzan sayılarını artırmaya dayalı olduğundan ben tek tek bunu örerek göstermeyeceğim. Burada sayılarını vermek istiyorum. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıradan oluşuyor bu çantamız. Şimdi birinci sırada 8 tane trabzan yapmıştık. İkinci sırada her ilmeğe ikişer bataraktan 16 trabzan yaptık. Üçüncü sırada yine her ilmeğe batarak ikişer defa batarak 32 trabzana çıkarttık. Dördüncü sıramızda her trabzan başına birer kere battık. Yine 32 trabzan yaptık. Beşinci sıramıza geldiğinde çoğaltıyoruz. Bir deliğe 2 trabzan, diğerine 1 trabzan yaparak 32 trabzan sayımızı 5. sırada 48 trabzana çıkartıyoruz. 48 trabzan olan sayıyı 6. sırada hiç artırma yapmadan koruyoruz. 6. sırada da 48 adet trabzanımız oluyor. 7. sıraya geldiğimizde yine artırma yapıyoruz. 7. sırada yine 2-1-2-1 şeklinde, yani bir deliğe 2 trabzan, diğerine 1 trabzan yaparak buradaki sayımızı 72'ye çıkartıyoruz. 72'ye çıkarttık. 8. sıramızda bir sıra hiç artış yapmadan trabzan yaptık. 9. sıramıza geldiğimizde bir deliğe 2 trabzan, 3 tane tek yapıyoruz. Bir deliğe 2 trabzan, 3 ayrı trabzan, 1 2 3 trabzan, tekrar 2 aynı deliğe 2 trabzan,
1 2 3 trabzan şeklinde yapıyor ve buradaki sayımızı 9. sırada 90 trabzana çıkartıyoruz. 10. sırada ise herhangi bir artış yapmıyoruz ve buradaki trabzan sayımız 90. Her trabzanın başına bir adet trabzan batarak 90 adet trabzanla çantamızın bu ana kısmını tamamlıyoruz. Şimdi çantamızın bir tanesini örmüştük. Diğerini de ördük. Şimdi burada göstermek istediğim iki şey var. Önce kenara geçmeden. Bu en son ilmeği yaptıktan sonra buradaki çantanın ağız kısmına her sıraya birer tane batarak, çok fazla gerdirmeden batarak bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bir sıra sık iğnemizi geçiyoruz. Şimdi bu sık iğneyi nasıl yaptığımızı önce bir görelim. Şimdi burayı bitirdik. 90 tane trabzana tamamladıktan sonra hemen dönüyoruz. Döndüğümüz nokta çantanın ters tarafından oluyor. Eğer şu düz olan kısmı çantanın ön tarafına gelsin istiyorsanız buradan ipi kesip öyle yapmak, ters yönden yapmak lazım. Ben oradan herhangi bir ipi kesmedim. Düz bir şekilde devam ettim. Şimdi burada zaten hepsi ikili trabzandı. Bakın şuraya trabzanımızı yaptıktan sonra bir tane buraya bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane orta deliğine sık iğne yapıyoruz. Şuradaki başları alarak çok fazla şöyle araya girmeden bize burada bir tane bunu alıyoruz. Mümkün olduğu kadar her sıranın arasına şu şekilde bir başına bir arasına gibi bu sık iğneleri yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra çantanın artık birleştirme kısmına geçeceğiz. Burada benim ipim bitti.
Ve en son 3 zincirle döndüğümüz kısma geldik ve en son burada 3 zincirin olduğu kısma şöyle alttan da alarak bir sık iğne yapıyor ve burada tamamlıyoruz. Şimdi bunun buradan itibaren birleştirmesini yapacağız. Bakın birleştirmesini de yaparken şöyle yapıyoruz. Yüzeylerimiz, çantamızın önü bu kısım olacak. Diğeri de bu kısım olacak. Şimdi ikisini bir araya getiriyoruz. İki kısmı da. Ancak burada en son sıramızda 90 tane trabzanımız vardı. 90 tane trabzan olduğu için biz bunun böyle ikiye katlayıp almak yerine daha sağlıklı olsun diye şuradan sayılarını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45. 45. noktaya bir işaret koyuyoruz. Kontrolünü buradan da yapabiliriz. Yani bir ilmek o kadar fark etmez. Karşılıklı olan noktaların bakın zaten geliyor. Aynı şekilde diğer çantanın da 45. ilmeğini belirliyoruz. Bu 1'di. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Çok fazla hata olmasın diye 2.45'in olduğu yere koyduk. Şimdi ön modelimizi aldık. Diğer çantanın iç modeliyle. Şimdi bunları birleştirmesine geldi. İpimiz bu tarafta kalmış. Şimdi burada birleştirmeyi yaparken 45 tane trabzan üzerinden yapacağız. Az başlayıp aşağıya doğru biraz genişleterek gideceğiz. Bunun için yaklaşık ben önce bir sayı ayarladım. Şimdi onun denemesini de birlikte yapacağız. Şimdi bu ilmek en son bulduğumuz ilmek buradaydı. Şimdi bunu buradan ilk ilmeğe zincirlere geçirmesi de zor oluyor. İlk ilmeği geçirdikten sonra buradaki ilmeği bunun içerisinden geçiriyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey bize kalmış. Yani bu ilmeklerin bütününü alabiliriz. İlmeklerin iç kısımlarını alabiliriz. Dış kısımlarını alabiliriz. Şimdi çizgi şeklinde olduğu için ben burada ilmeklerin iç kısımlarını alacağım. Birincinin içine aldım. Diğer ilmeğin de içine aldım. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Şimdi sık iğneyi bu şekilde çektiğimizde bakın burada bir toplu
oluyor. O yüzden biz bu sık iğneleri çekerken şu şekilde yapacağız. Bu ilmeği alacağız. Buradan ilmeği ilmeğin içinden geçireceğiz. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane sık iğneyi yaptık. Tığımızı doluyoruz. Bu sefer 10 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımızı doladık. Tığımızı doladık. Şimdi ilk ilmeği buradan geçirdikten sonra nasıl yapmıştık? İpimiz bu ilmek bu çantanın bu kısmında kalmıştı. Buradan ilmeğimizi aldık. Bu ilmeği de bunun içerisinden geçirdik. Şimdi burada ilmekleri içeriden alarak 5 tane sık iğne yapacağız. Sık iğneyi yaparken sanki arkadaki çantanın hiç örmüyormuşuz gibi elimizin önüne gelen çantaya işlemleri yapıyoruz. Bir sık iğne yaptık. İlmeğimizi arka tarafa ilmeğin içinden geçirdik. İkinci sık iğnemizi yaptık. İlmeğimizi arka taraftaki ilmeğin içinden geçirdik. Böylelikle bağlıyoruz. Üçüncü sık iğnemizi yaptık. Arkadaki içten olan ilmeği alıyoruz ve buraya geçiriyoruz. Dördüncü sık iğnemizi yaptık. Yine bu ilmeği alıyor. Bunun içerisinden geçiriyoruz. Beşinci sık iğnemizi yaptık. İlmeğimizi yine buradan aldık. Bunun içinden geçirdik. Şimdi bu sık iğnemizdi. Şimdi 5 tane sık iğneden sonra biz 10 tane çakma sık iğne yapacağız. Yine arkadaki parça yokmuş gibi alıyoruz. Buradan batıyoruz. Üçünü birden çekiyoruz. Sonra arkada karşısına gelen ilmeği iç kısmını alıp bunu ilmeğin içinden geçiriyoruz. 1 2 3 4 Evet, bunu bu şekilde yaparak 5 oldu. 10 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Şimdi 10 tane çakma sık iğne yaptıktan sonra bu sefer 10 tane ikili trabzan yapacağız. Yapma şeklimiz yine aynı. Tığımızı doluyoruz. İkili trabzanımızı yaptık. Ve hemen karşı taraftaki ilmeği alıp bu ilmeği içinden geçiriyoruz. İkili trabzanımızı yaptık. Karşı ilmeği alıyoruz. Bu ilmeği içinden geçiriyoruz. Bu şekilde ikili trabzanı da 10 tane yapacağız. 10 adet ikili trabzanımızı bitirdikten sonra geriye kalan 20 tane ilmeği bu sefer
üçlü trabzan yapıyoruz. Yani tığımızı doladık. İlmeğimizi bu sefer 3 kere de çekiyoruz. Boyu biraz daha uzun olsun diye. 3 kere de çektik. Karşısına gelen, hemen karşısına gelen ilmeği aldık ve bu ilmeği onun içerisinden geçirdik. Tığımızı doladık. 3 seferde çektik. Karşı gelen ilmeği aldık ve bunun içerisinden geçirdik. 2 oldu. Şimdi bu işaretlerin olduğu yere kadar ve toplamda 20 adet olmak üzere üçlü trabzanımızı yapacağız. Şimdi ortasına kadar 20 tane de üçlü trabzan yapmıştık ve orta kısmına geldik. Şimdi buradan kenara doğru giderken tam tersine yapacağız. Yani ne kadar yapacağız? Biz başlarken burada 5 tane sık iğne, 10 tane çakma sık iğne, 10 tane ikili trabzan, 20 tane de üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi tam tersi olacak. 20 tane üçlü trabzan, 10 tane ikili trabzan, 10 tane çakma sık iğne ve 5 tane sık iğne ile bunu bitireceğiz. Şimdi buradaki işlemi tekrardan yapmak istemiyorum ama şöyle yapacağız. Burada başlarken tam tersinden başlayacağız. Önce üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Bir tane üçlü trabzanımızı yaptık. Arka ilmeğimizi aldık. Çektik. Yaptık. Arka ilmeği aldık. Buradan çıkardık. Evet. Bu şekilde burada önce 20 tane üçlü trabzan, dediğim gibi 10 tane ikili trabzan, 10 tane çakma sık iğne ve 5 tane sık iğne yaparak bu kenarda, bu uçta uca kadar birleştirmiş olacağız böylelikle. Şimdi bu işlemi yapalım. Çantamızın birleştirme işlemini yapmıştık. Ben şu ağız kısmına bir zincir, bir de aynı şeyden bir yuvarlak düğme gibi diktim. Kahverengi boncuklar vardı. Şu şekilde. Bu süslemeyi istediğiniz yere yapabilirsiniz. Sonra ipim az olduğu için bunu kullandım. Kendi ipinden de olabilir. Şart değil. Bunu tek sap olarak, bu zaten çift sap olmaz. Tek sap olarak bunu buraya birleştiriyorum. Birleştirme işlemini kısa bir sık iğne ile yaptım. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Ben burada çantanın iç kısmına, sapına 5 tane sık iğne yaptım. İki, üç, 4, 5. Sonra bir sıra zincir çekmeden dönerek bir sıra sık iğne
Sonra çantanın 5 tane sık iğneyi çantanın bu kısmında, 2 tanesi kenara, bir tanesi ortaya, 2 tanesi bu kenara gelecek şekilde. Şimdi bu ilmeği çıkartıyorum. Burada ilmekten geçireceğim. Bir tanesini alıp buradan geçirdim. İkincisini alıp bu şekilde geçirdim. Orta kısımdan ilmeklerin birini alıp buradan geçirdim. Sonra yine kenarda, hani eşit olsun diye, buradan geçirdik. En son buradan geçirerek çanta sapımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Tek sap. İçine herhangi bir astar dikmeye dikebilirsiniz de, gerek de görmeyebilirsiniz. Ben astarsız kullanacağım. Bu şekilde çantamızı, şimdi iplerini temizleyip son şeklini veriyoruz.